Annem nohutlu, tavuklu pirinç pilavı pişirecek. Öncelikle besmele ile başladı işe. Tavuklarımızı bir güzel haşlayacak. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videomuzu beğenen elleriniz para görsün inşallah. Bu tavuklu pilav gerçekten çok hafif oluyor. Diğer pilavlardan çok daha farklı bir şekilde pişirecek Aysel Sultanım. Tavuğumuzu haşladıktan sonra etini kemiğinden ayırdı. Tavuğumuzu önceden haşlamıştık. Bunu buzluğa attık. Nohudu da önceden haşladık. Bir tabakla nohudumuz var. Basmati Yasemin pirinç kullanacağız. Gerçekten diğer pirince göre çok daha sağlıklı. Şeker hastası olduğu için annem bunu kullanıyoruz. Ben de daha çok seviyorum diğer pirinçten. Bir de tavuk suyumuz var. Buzluktan çıkardığımız için bu şekilde. Şimdi tenceremizin içerisine tavuk suyumuzu aldı annem. Ben de mutfaktan kareler çektim. Bunu da eklemek istedim. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Tavuk suyu eridikten sonra içerisine gümüş gibi yıkadığı, parlattığı pirinci ekliyor Aysel Sultanım. Tabii ki de içerisine sevgisini de katıyor. Bu tavuklu pilavda pirinci kavurmadık. Yani tavuk suyunun içerisine saldık pirinci. Bu şekilde çok daha hafif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İçerisine sıcak su da ekliyor annem. Yani tavuk sulu çok ağır olmasın diye, yani sırf tavuk sulu değil, sıcak su da kattı. Üzerine de tuzunu ekledi. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapattı. Büngül büngül kaynadıktan sonra ocağımızı kıstı. Bakın ne kadar güzel pişiyor. Bu aşamada tavukları ve nohutu eklemiyoruz. Az sonrasında ekleyeceğiz. Tüm püf noktaları ile paylaşmak istiyoruz. Çünkü herkes emek ve malzeme harcıyor. Siz malzemeleri arttırıp veya azaltabilirsiniz. Biz evimizdeki imkanlarımıza göre hazırladık pilavımızı. Bereketli bir akşam yemeği oldu. Bakın üzeri göz göz olduktan sonra, yani suyunu çektikten sonra ocağımızı kapattık. Üzerine haşlanmış nohudumuzu döküyor annem. Güzelce yaydıktan sonra üzerine tavuğumuzu ekleyecek. Buharı ile birlikte zaten güzelce pişecekti. Zaten pişti bu daha öncesinde. Haşladık. Haşlama işlemi olduğu için sadece üzerine ekliyoruz. Ocağımızı da kapattık. Artık demlenmeye bırakacağız. Böyle buharı ile birlikte güzelce demlenecek. Demleme örtümüzü göstermek istedik. Çünkü peçete kullanmıyoruz. Peçete biraz sağlıksız olabiliyor mesela tavuklara veya pilava değdiği için. Bu demleme örtüsünü biz kapağa geçiriyoruz. Yıkanabilir olduğu için çok daha sağlıklı oluyor. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Bakın pilavımız dinlendikten sonra Aysel Sultanım servis ediyor. Bizlere afiyet, sizlere fikir olsun inşallah. Aysel Sultan'ın bakın kaşığın tersiyle karıştırıyor. Düzüyle değil, yani normal olarak değil de kaşığın tersiyle, ucuyla karıştırıyor. Sizlere de fikir olsun. Bu şekilde daha güzel karışıyor, yapışmıyor. Tane tane bakın. Basmati pirinç pilavı harika oluyor. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tariflerimizde inşallah görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Göz hakkınızı helal edin. Nereden izlediğinizde yazarsanız çok ama çok seviniriz. Görüşürüz.